Dünya tarihinde öyle esrarengiz insanlar gelip geçmiştir ki, bu kişilerin halen daha zihin yapıları ve yaşamlarındaki gariplikler çözülememiştir. Örneğin bunlardan en çok bilineni şüphesiz Nikola Tesla'dır. Namı üzerinde zamanın ötesindeki dahi olarak bilinir. Ancak Nikola Tesla kadar bilinir olmasa da en az onun kadar esrarengiz başkaları da vardır. Bunlardan biri de İngiliz fizikçi ve kimyager Henry Cavendish. Bay Cavendish çok bilinmeyen bilim insanlarından bir tanesi. 1731 yılında dünyaya geldikten sonra hayatı boyunca ilginç bir kişilik olarak yaşamıştı. Ailesi köklü ve zengin bir aileydi. Ancak hiçbir zaman ailesinin zenginliğinden hiçbir hak talep etmedi. Kendisine kurduğu küçük laboratuvarda bilimsel araştırmalara devam etti. Hatta 1749 yılında başladığı Peterhouse işini ben bir yere bağlı kalarak yaşayamam diyerek yarıda bırakmıştı. Tüm gençliği deyim yerinde ise sefalet içinde geçti. Oysa ailesi çok zengindi ama hiçbir zaman yardım istemedi. Lakin öldüğünde 1,5 milyarlık büyük bir servete sahip. Aile üyeleri hayatını kaybettikten sonra kendisine büyük bir miras kalmıştı. Bankada yüklü bir parası vardı ama onun umurunda dahi değildi. Kendisine kurduğu küçük laboratuvarında bilimsel deneyler yapmaktan başka gözü hiçbir şey görmüyordu. Bankacıların ısrarla paranızı yatırım için kullanın uyarılarından bunalmış olacak ki, bankaya kendi el yazısıyla yazdığı yazıda son ihtar, beni bir kez daha rahatsız ederseniz bütün paramı çekerim diye tehdit ediyordu. Ömrü boyunca hiç evlenmedi. Hatta kadınlardan sürekli kaçtı. Evine gelen hiçbir hizmetçiyi beğenmiyordu. İlk zamanlar gelen erkek hizmetçilerin çoğu ile münakaşa yaşadı. Daha sonra zor da olsa bir kadın hizmetli kabul etti ama ona da evin içinde ayrı bir merdiven tahsis etti ve olabildiğince uzak durdu. Bir gün hizmetçisi bayan Barbara temizlik yaparken kalem pile benzer ilginç bir metal parçası buldu. Bilindik hiçbir eşyaya benzemiyordu. Bilim adamı Cavendish aniden odaya girince panikleyerek elinden düşürdü. Bay Cavendish adeta çılgına dönmüştü. Bayan Barbara'ya olmadık laflar söyledikten sonra son kullandığı cümleyi Bayan Barbara yıllar sonra gözyaşları ile anlatırken halen daha çok ilginç bir kelime olduğunu vurguluyordu. Bay Cavendish ona sakın bir daha dokunma. Yanlış bir dünyaya gelmenin tek sebebi bu nalet anahtar demişti. Ama Bayan Barbara kalem pile benzettiği bu metal parçasının asla anahtara benzemediğini vurguluyordu. Acaba bu neyin anahtarıydı? Yanlış bir dünyaya geldim derken neyi kastetmişti? Bir zaman yolcusu olamazdı. Çünkü annesinden doğumu, çocukluk yılları biliniyordu. Bay Cavendish bazen dışarıya çıkıyor, soranlara arkadaşlarım ile içmeye gidiyorum diyordu ama onu hiçbir zaman bölgedeki bar ya da meyhanelerde hiç kimse görmemişti. Bunun aksine oturduğu bölgede dağ köylerinde yaşayan halk ise birkaç kez onu tepelere doğru çıkarken görmüşlerdi. Bilim alanında araştırmalar yapıyor, laboratuvarından mecbur olmadıkça çıkmıyordu. Ama yaptığı araştırmaları da hiç kimseyle paylaşmıyordu. Kötü bir huyu daha vardı. Yaptığı araştırmaların birçoğunu daha bitirmeden başka bir araştırmaya geçiyordu. Öldüğünde birçok çalışmayı yarım bıraktığı görüldü. 42 yaşına geldiğinde ise adeta tüm insanlardan kaçar olmuştu. Onu tanıyanlar mecbur olmadıkça konuşmadığını, selam dahi vermediğini, adeta insanlardan kaçtığını söylüyordu. Bazı günler sabah erkenden çıkıyor, dağ köylerinden geçerek yüksek zirvelere doğru yürüyordu. Doğa gezisi yaptığını düşünebilirsiniz. Ama hayır, Bay Cavendish dağ zirvelerine giderken elinde bond çantası, takım elbisesi, yakasında papyonu ile gidiyordu. Bir insan dağ başına neden böyle grand tuvalet elinde çanta ile hazırlanıp gider ki? Bir dönem onun gizli, bilinmeyen bir örgüte üye olduğu iddia edildi. Bilim adamının garip yaşamı İngiliz istihbaratının da dikkatini çekmişti. Bir süre izlediler ama herhangi bir şekilde herhangi bir kişi ya da kurumla temasının olmadığını raporladılar. Yani herhangi bir gizli örgüte üye değildi. Royal Scotty isimli kurum zoruyla kabul edilmiş olmasına rağmen İngiliz kilisesine bağlılık yemini etmediği için hoş görülmedi ve kendisi de uzak durmuştu. Onun hakkında ilginç bir detay daha var. Ömrü boyunca parayla işi olmamış, tek yaptığı bilimsel araştırmalar olmuş ve hatta bana bulaşmayın diye bankalara kızmıştı. Öldüğünde ise serveti ailesinden kendisine kalandan
çok çok fazlaydı ve İngiltere Bankası'nın en büyük sermayedarlarından biri olduğu anlaşıldı. Yani kendi ailesinden kalan miras 10 ise öldüğünde mal varlığının 50 olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla İngiltere Bankası'nın en büyük sermayedarlarından biri oluvermişti. O banka ise dünyanın en zengin ve en karanlık ailesi olan Rothschild ailesinin. Ünlü bilim adamı Einstein'dan çok daha önce onun sonuçlarına yakın bir düzeyde ışığın sapmalarını ölçümlemeyi başarmıştı. Ama onu hiç kimse tanımıyordu çünkü tanınmak istemiyordu. Eğer tanınmak istemiyorsa neden sürekli bilim üretmeye çalışıyordu? Yaptığı deneyleri paylaşmıyordu da. O zaman ne için yapıyordu? Sadece kendi egosunu tatmin etmek için mi? Veya sadece mutlu olmak için mi? Öldüğünde neredeyse bir oda dolusu evrak, malzeme bıraktı. Hepsi bilimsel çıkarımlar, deney planları, çalışmaların yazıya dökülmüş hali vardı. Odasında bir de özel sandık vardı. Sandığın içindeki evraklar ise garip bir dil ile yazılmıştı. Günümüz bilinen dillerine asla benzemiyordu. Simyacıların kullandığı sembollerin diliyle yazıldığı düşünüldü. Bu sandıktaki evraklar hiçbir zaman çözülemedi. Ölmeden önce bir de vasiyet bırakmıştı. Vasiyeti de ilginçti. Vefat etmeden önce kaleme aldığı vasiyetinde bilinen ve dikdörtgen olan mezar stili yerine kendisine üçgen bir mezar hazırlanmasını istemiş, bu mezarın su ile doldurulmasını ve sonra üzerinin kapatılmasını ve onu hatırlatacak hiçbir şey olmamasını talep etmişti. Öldüğünde bulunamayan 2 eşyası vardı. Hizmetçisi Barbara'nın gördüm dediği kalempil şeklinde olan ve kendisinin anahtar dediği metal parçası ve kendisini tanıyanların çok sık gördüğü, dışarıda olduğu çoğu zaman elinde olan çantası. Henry Cavendish şüphesiz çok zeki bir bilim adamıydı. Birçok sayıda bilimsel çalışma yapmıştı ama esrarengiz yaşamın sırrı hiçbir zaman anlaşılamadı. Kendisinin de dediği gibi acaba yanlış bir dünyaya mı gelmişti? Öyleyse nereden ve nasıl gelmişti? Bunlar hiçbir zaman bilinmeyecek. Henry Cavendish dünya tarihinde esrarengiz bilim insanlarından biri olmaya devam edecek.